Ben evde yatıyorum arkadaşlar. Hastayım. Eşim, çocuklar hep beraber odun taşıyorlar. Ay gerçekten hiç halim yok. Çok terliyorum, öksürüyorum. Çok fenayım ya. Bunlara söyleyeyim de bir el arabası daha komşulardan istesinler, böyle olmaz. Böyle bitmez ki. Burada mangallık bağırsaklar kaynıyor arkadaşlar, şöyle. Oy, öyle güzel oldu ki lokum gibi. Eşim Akyazı'ya gidecek, 1 kilo da şey alacak. Tavuk, mangallık tavuk alacak. Ben ona diyorum alma bu yeter diyorum ama yetmez diyor. Pişirince az kalıyor diyor. Öyle yani. Odunlar bitti arkadaşlar. Ama duvarı mahvettiler bakın. Odunlar kesildiği gün odunları duvarın gövdesine vura vura attılar. Bizim Efe'ydi galiba, evet, sadece Efe'ydi. Böyle orayı hortumla fırçalasak güzel olur. Ben orayı kendim boyadım 2 sene önce. Tertemiz duruyordu. Baksanıza mahvoldu orası. Onlara börek söz vermiştim ama maalesef hiç börek yapacak halim yok. Eşim de dedi ki mangal yapayım. Yanına bir pilav salata yaparız dedi. Ben de pirinci ıslatacağım onlar gelene kadar. Onlar bana süt almaya gittiler. Öksürdüğüm zaman ballı süt çok iyi geliyor bana. Ballı süt içeceğim, işte süt almaya gittiler. 1 kilo da tavuk alacaklar mangallık. Aslında bağırsak yeterdi ama dediler ki gözümüze az geliyor. Yanına 1 kilo da tavuk ilave edelim dediler. İşte Efe gitti eve, herhalde yoruldu, üstünü falan değiştiriyor. Eşimle Elif de bana süt almaya gittiler. Hem markete uğrayacaklar hem süt alacaklar. Öyle işte arkadaşlar. Durum öyle. Şimdi artık odunlar gitti. Şimdi artık etraf toparlayacağız. Böyle buralar toparlanacak, biçilecek. Etrafın otu son bir kez biçilecek. Artık bir daha bahara. Şöyle arkadaşlar. Şöyle uzunluğunu şu şekilde mangallık yaptım. Eşim bu bağırsakları aldığında eşim şey istedi. Sulu yemeğini. Ben tavada kavurmasını istedim. Çocuklar mangalını istedi derken eşim de dedi ki hadi dedi, bir dahaki sefere dedi, aldığım zaman dedi sulu yemeğini yaparım. Yaparsın dedi. Bu sefer sizin istediğiniz olsun dedi. Neyse, ben böyle mangallık ayırırken eşim de az önce söylediğim gibi hem bana süt almaya gitti hem de 1 kilo daha tavuk eti alacak. Şimdi 1 kilo tavuk eti alacak. Bu da var. Bağırsak da var. Bağırsağı da marketten mangal baharatı oluyor yani arkadaşlar. Mangal baharatı alacak biraz. Bunu da böyle baharatlayacak. Diyorum hani burada bayağı var. Fena değil. En azından bir istedikleri oluyor. Doğrarken eşime de kıyamadım. Ona da sulu yemeğinden ayarlıyorum. Onu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu sulu yemeğini yaparken ince ince doğruyorum. O kalın böyle iri iri seviyor. Onun sevdiği gibi biraz da sulu yemeklik ayırdım. Şimdi ben buna salça, sarımsak bir tavada kavuracağım. Fazla yağ koymayacağım çünkü üzeri kendi yağından zaten. Bu eşime de böyle bir dedim sürpriz yapayım. O bizim için hep fedakarlık yapıyor. Dedim hadi biraz, yani şu kadarcık mangallık yesek ne olur, yemesek ne olur. Dedim hadi onun da gönlü olsun. Bunun üzerine şimdi sarımsak, salça, başka da bir şey girmeyecek. Sarımsak, salça, tuz. Şöyle sarımsakla salçayı kavurdum arkadaşlar. Ay pardon. Elim geldi kameranın önüne. Ben şimdi bunu dökeyim tencerenin içine. Şöyle arkadaşlar. Salçasını, sarımsağını da koydum. Ben bunu iki defa kaynattım arkadaşlar. İlk suyunu döktüm.
Şöyle. Bu da biraz zaten pişmiş lokum gibi. Çok güzel pişti ama biraz da suyuyla kaynasın. Şöyle herkesin gönlü olsun. Şimdi içime sinmedi. Tamam dedi, ben de bir dahaki sefere dedi sulu yemeğini yaparsın bana dedi. İçime sinmedi. Herkesin gönlü olsun. Benim gönlüm oldu, tabakta yedik. Çocukların işte mangalda yapacağız. Eşim de sulu yemeğini istiyor. Herkesin gönlü olmuş oldu arkadaşlar. Burada gene 2-3 hatta 4-5 tabaklık var. Kapağını kapatayım. Sobama da biraz odun koyayım. İçi bayağı bir geçmiş. Odun istiyor. Bu burada kaynarken ben de mutfağımı toparlayayım. Mutfağım derli toplu ama 2 gündür Elif toparladığı için benim gibi olmuyor tabii. Kıyısını köşesini bir sileyim. Tezgahın üstünün dolaba koyulacaklar var. Onlar kalmış dışarıda. Onları koyayım. Şöyle sobanın önü bayağı bir battı. 2 gündür ellemiyorum hiçbir yeri. Burayı, sobanın etrafını sileyim. Efe oturma odasını süpürdü. Yemek yediğimiz yerlerde. Dedim annem, gözle görünür bir şey yok ama yine kırıntı vardır. Süpür dedim. Çocuk sabah süpürdü arkadaşlar orayı. Elif mutfağı toparladı. 2 gündür Elif'te mutfak. Ama dedim şey yapayım. Elif yaptı sağ olsun, Allah razı olsun. Ben de böyle bir sileyim tezgahın üstünü falan. Onlar gelene kadar pilavı yapayım. Kendime şöyle güzel okkalı bir Türk kahvesi yaptım. Bol köpüklü. Şuradan da bir tane hurma seçelim. Şöyle arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Da göstermeden edemedim arkadaşlar. Gerçekten nasıl güzel oldu. Nasıl tane tane oldu bakın. Harika. Pirincim de gerçekten kalitelisi. Pirincim Çetinkaya'dan aldım. Çetinkaya'nın dökme pirinçlerinden, öyle açık satılanlardan. Denemek için 1 kilo aldım. Gerçekten nasıl böyle kocaman kocaman taneleri, çok güzel oldu. Bir de şuna bakalım, bakalım nasıl. Oo, bu da nasıl güzel kaynıyor. Kaynaya kaynaya bayağı azalmış, yeri belli bakın. Yanlış yeri tutuyorum. Nasıl güzel oldu, şuna bakın. Tiril tiril. Lokum gibi. Çetinkaya'dan şöyle bağırsağın üzerine koymak için mangal baharatı koymuşlar arkadaşlar. Bayağı da vermişler. Şurada da yine her zamanki gibi Çetinkaya'nın mangallık eti. Onu da şöyle baharatlamışlar. Elif, ışıktan çıkar mısın annem? Şöyle baharatlamışlar, yağlamışlar. Mangala hazır. Şimdi şuradaki bağırsaklarımızı baharatlayacağız. Şöyle sütlerimi koydum arkadaşlar buraya. Az önce bayağı bir kaynadılar. Karıştırdım iyice. Şöyle bunu da ayırdım buraya ki kaynama payı olsun diye. Bayağı bir dolmuştu çünkü. Böyle burada. Şimdi kendime şöyle büyük bir kupa süt dolduracağım. İçine de bal koyacağım. Bana çok iyi geliyor öksürük tuttuğu zaman. Ballı süt, bir de horoz suyu, kemik suyu. Böyle şeyler bana çok iyi geliyor. Yani her öksürene, her hasta olana iyi geliyordur da. Ben içerken böyle içim rahatlıyor, biliyorum, rahatlıyorum. O yüzden hemen sütümüzü aldık. Ballı ballı içeceğim inşallah. Ben dışarıya çıkamıyorum sürekli ter döktüğüm için.
Ara ara Elif gidiyor. Mangal ateşini çekti. Şimdi de gitsin. Bağırsaktan mangal yapıyor eşim. Onu da çeksin gelsin. Bazı arkadaşlarım bağırsaktan mangal mı oluyor bilmiyordum diyenler vardı. Onlar için şöyle bir görüntü alsın gelsin.